Orta Doğu'da bölgesel bir savaşa doğru mu ilerliyoruz? 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze şeridine yönelik ölümcül saldırıları, İran liderliğindeki direniş ekseninin bu saldırılara çeşitli yollardan karşılık vermesine yol açtı. Yemen, Lübnan, Irak ve Suriye'de İran destekli silahlı gruplardan birçoğu İsrail'in yanı sıra ABD'ye ait askeri noktalara saldırılar düzenledi. Tüm bu küçük çaplı olaylar içerisinde en çok Lübnan'daki Hizbullah'ın İsrail'le olan karşılıklı saldırılarının büyük bir savaşa evrilme olasılığından endişe ediliyor. Son dönemde Hizbullah-İsrail arasında da gerilim büyük ölçüde artmış durumda. Son olarak İsrail işgali altındaki Golan Tepelerinde Mecdel Şems bölgesine roket saldırısı sonucu 12 Dürzi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. İsrail saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutarken Hizbullah bu iddiaları reddederek saldırıyı kendisinin düzenlemediğini açıkladı. İsrail, Hizbullah'ın saldırıyı düzenlediğine dair istihbarat raporlarının sağlam olduğunu öne sürerken Lübnan'daki Hizbullah'a büyük bir karşılık vermeye hazırlanıyor. Buna karşılık birçok ülke Lübnan'da bulunan vatandaşlarından ülkeyi acilen terk etmelerini istedi. Bu durum savaş kapıda mı sorularını da beraberinde getirdi. Peki faili meçhul saldırıda ölen Dürziler kim ve kimi savunuyorlar? Dünyadaki nüfusları yaklaşık olarak 2 milyon kadar olduğu düşünülen Dürziler çoğunlukla İsrail, Suriye, Lübnan ve Ürdün'de yaşıyor. Dürziliğin 11. yüzyılda Kahire'deki Fatimi imamların oluşturduğu dini inançlardan etkilendiği biliniyor. İsrail'deki Dürzilerden bahsedelim. Nüfusları yaklaşık olarak 146 bin olan Dürziler, İsrail nüfusunun %1.6'sını oluşturuyor. Dürziler genel olarak İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde ikamet ediyor. İsrail'deki bazı Dürzilerin Yahudi Ulus Devlet yasası çıkana kadar İsrail'le ilişkileri oldukça iyiydi. Ancak bu yasa çıktığında Dürziler İsrail ile olan ilişkilerini de sorgulamaya başladı. Zira söz konusu yasa Dürzi topluluğunu ikinci sınıf vatandaş statüsüne düşürmüştü. Lübnan'daki Dürziler. Dürziler Lübnan'daki nüfusun %5.2'sini oluşturuyor. Lübnan siyasetinde adından bahsettiren Dürzi topluluğunun lideri Velid Canbolat, İsrail-Filistin çatışmasında babasının yolundan giderek Filistin yanlısı bir tutum seyretti. İsrail-Hizbullah çatışmasında da Hizbullah tarafını destekleyen Canbolat, gerçekleşen Golan saldırılarını İsrail'in fitnesi olarak tanımladı ve Hizbullah karşıtı yorumlar yapmaktan imtina etti. Suriye'deki Dürziler. Suriye'de yaklaşık olarak 700 bin Dürzi'nin yaşadığı düşünülüyor. Büyük çoğunluğu Süveyde kentinde yaşayan Dürzilerin bir kısmı ise saldırının gerçekleştiği Golan Tepelerinde ikamet ediyor. Dürziler Golan Tepelerini ziyaret eden İsrail Başbakanı Netanyahu ve diğer İsrail yetkilileri protesto etti. Göstericiler Netanyahu'ya katil, defol, o hepimizin düşmanı diye sloganlar attı. Bazı öfkeli Dürziler, İsrail'in ölenlerin intikamını almayacağını, çünkü ölenlerin Yahudi değil Arap ve Dürzi olduklarını söyledi. Süveyde'deki Dürziler, Suriye İç Savaşı'nın başladığı tarihten bu yana tarafsız bir tavır sergileme eğiliminde. Dürziler Süveyde kentinde zaman zaman Esed rejimine karşı protestolar da gerçekleştiriyor. Suriye'deki ekonomik kriz ve Esed rejimine bağlı ordunun bazı faaliyetleri sebebiyle protestolar düzenlenen Suriye'deki Dürzilerin önde gelen liderlerinden Hikmet el-Hicri, İran destekli savaşçıları işgalci olarak tanımlamıştı. Bu tanım, Suriye'deki Dürzilerin İran destekli milislere olan bakış açısını da gösteriyor. Golan Tepeleri neden önemli? Stratejik açıdan kritik öneme sahip Golan Tepeleri, Suriye'nin güneybatısında başkent Şam'ın yaklaşık 60 kilometre güneyinde yer alan kayalık bir yayla. Tepelerin güneyinde Yermuk Nehri ve batıda Celile Denizi bulunuyor. Topraklarının verimli olduğu Golan Tepelerinde elma ve kiraz bahçelerinin yanı sıra üzüm bağları mevcut. Golan Tepeleri bir de su sebebiyle kritik öneme sahip. Bölge, Lübnan'dan Golan'a akan Hasbani Nehri de dahil olmak üzere Ürdün Nehri'ni besleyen hayati su kaynaklarına da sahip. İsrail 1967'deki 6 gün savaşında Golan Tepelerini işgal etti. Şu anda bölgenin batı kısmının 1200 kilometre karelik bölümünü kontrol eden İsrail ordusu burayı işgal ettikten hemen sonra bölgede yerleşim yerleri kurmaya başladı. Bugün 25 binden fazla Yahudi İsrailli Golan Tepelerinde yaşıyor. İsrail 1981 yılında Golan Tepelerini ilhak etti. Birleşmiş Milletler ise bu hareketi reddederek bölgeyi Suriye'nin bir parçası olarak tanıdı. ABD ise Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Golan Tepelerini İsrail'e ait olarak tanımıştı. Hizbullah ile İsrail'in geniş kapsamlı bir savaşa doğru sürüklenip sürüklenmeyeceği ve savaşın başlaması halinde bunun bölgeye yayılma ihtimalini inceleyelim. Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını artırmasındaki amacı ne? Hizbullah, saldırılardaki amacının Gazze'de İsrail bombardımanı altındaki Filistinlilere destek vermek olduğunu söylüyor. Hizbullah, Gazze'de bir ateşkes anlaşması yürürlüğe girmedikçe İsrail'e yönelik saldırılarını durdurmayacağını defalarca kez belirtti. Daha önce çatışmayı genişletmek istemediğinin sinyallerini veren Hizbullah, aynı zamanda kendisine dayatılan her türlü savaşa hazır olduğunu açıkladı ve şimdiye kadar kapasitesinin yalnızca küçük bir kısmını kullandığı uyarısında bulundu. İran destekli Hizbullah,
Hizbullah zaman içinde İsrail ciddi şekilde tehdit edebilecek bir silah gücü inşa etti. Hizbullah, İsrail'in tüm bölgelerini vurabileceğini ifade ettiği roketler de dahil olmak üzere 2006 yılına kıyasla çok daha büyük bir cephaneliğe sahip. Bu cephaneliğin bir kısmı hassas güdümlü olmak üzere 150 binden fazla roket ve füzeden oluştuğu düşünülüyor. Örgüt, Ekim ayından bu yana İsrail insansız hava araçlarını düşürerek, kamikaze insansız hava araçlarını İsrail topraklarına göndererek ve daha sofistike güdümlü füzeler ateşleyerek silah konusunda gelişmeler kaydettiğini gösterdi. Hizbullah savaşın başlatıcısının kendisinin olmasını istemiyor. Bu sebeple İsrail'e saldırılarının şiddetini çok fazla tırmandırmayacak ölçüde tutuyor. Hizbullah bir askeri güç olmasının yanı sıra ülke siyasetinde de önemli bir yer tutuyor. Savaşın başlatıcısı olmak, Hizbullah'ın ülke içindeki meşruiyetini zedeleyebilir. Bunun yerine İsrail'e Lübnan işgalini zorlamak Hizbullah için daha makul görünüyor. İsrail Hizbullah'la savaşa hazırlanıyor. İsrail ordusu 8 Ekim'den bu yana saldırılarını karşılıklı olarak artırdığı Hizbullah'a karşı Lübnan sınırı çevresinde askeri hareketliliğe sahip. Bir süredir aralıklarla Lübnan sınırına yakın bölgelere asker sevk etmeye başlayan İsrail, Hizbullah ile olası bir savaşa hazırlık amacıyla Lübnan sınırında askeri tatbikatlar düzenliyor. İsrail birlikleri ordunun zorlu ve dağlık arazide savaş, şehir savaşı da dahil olmak üzere zorlayıcı senaryolar olarak adlandırdığı savaş senaryoları çerçevesinde gerçek mermilerin kullanıldığı askeri eğitimlere tabi tutulmuştu. Sınırda savaşa hazır izlenimini vermeye çalışan bir İsrail var. Zira İsrail ordusu askeri sözcüsü El-Lavavya, kuzeydeki çatışmaların bir sonraki aşaması için hazırlığımızı önemli ölçüde artırıyoruz ve eş zamanlı olarak Gazze'de çatışmaya giriyoruz demişti. Ordudan yapılan açıklamada da tatbikatların Lübnan sınırındaki askeri hazırlık seviyesinin artırılması kapsamında yapıldığı duyurulmuştu. İsrail ordusu şu ana kadar ilave yedek askerleri orduya çağırmadı ve Lübnan güneyinde alarm durumuna geçmedi. 2006 yılında Hizbullah İsrail askerleri kaçırdığında İsrail Güney Lübnan'a yönelik hava saldırılarını derhal başlatmış ve 24 saat içinde Lübnan Uluslararası Havaalanı vurulmuştu. Ancak şu ana kadar İsrail Lübnan'a büyük bir saldırı gerçekleştirmedi. Peki Golan Tepelerine yönelik saldırıların ardından İsrail yetkililer savaşa nasıl bakıyor? Olaydan hemen sonra güvenlik kabinesi acil bir şekilde bir araya geldi. İsrail ordusu, Mecdel Şems olayının ardından Hizbullah'a verilecek karşılık için olası senaryoları hükümete sundu. Senaryoların arasında Lübnan'a karşı daha şiddetli askeri eyleme başvurmanın yer aldığı bilgisi verildi. Güvenlik kabinesi, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a Hizbullah'a karşılık verilmesine ilişkin zamanı ve niteliği belirlemelerine hükmetti. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Hizbullah bugüne kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek denildi. İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kish, topyekün bir savaşa girmek anlamına gelse bile Hizbullah'a güçlü bir karşılık verilmesi çağrısında bulundu. Kish daha önce Lübnan'ı ortadan kaldırmak, Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Lübnan'ı taş devrine döndürmekle tehdit etmişti. Ancak güvenlik kabinesi toplantısı ardından basına demeç veren bir İsrail yetkili de Hizbullah'a zarar vermek istediklerini ancak bölgesel topyekün savaş başlatmak istemediklerini belirtti. Bazı İsrailliler, Netanyahu'nun Hizbullah'ı caydırmak amacıyla Lübnan'ın güneyine kapsamlı bir kara harekatı düzenlemesini istiyor. Ancak diğerleri böyle bir hamlenin, silah cephaneliği bölgedeki neredeyse tüm diğer devlet dışı silahlı aktörlerden daha büyük olduğu düşünülen Hizbullah'ın çok daha yıkıcı bir yanıt vermesine yol açacağından endişe ediyor. İsrail ordusundan komutanlar da Gazze'deki savaş devam ederken ikinci bir büyük savaş başlatma konusunda temkinli bir tutuma sahip. Hamas ve Hizbullah'la 9 ay süren savaşın ardından İsrail'in mühimmat stokları gittikçe azalıyor. Bu durum İsrail'in Lübnan'da bir savaşa girebileceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor. İsrail ordusu mühimmat eksikliğinin farkında. Bu çerçevede İsrail, yerli bir şirketten 220 milyon dolar değerinde binlerce hassas güdümlü havan mühimmatı satın aldı. Peki dünya ülkelerinin İsrail-Hizbullah gelişmelerine olan tutumu ne? ABD'den başlayalım. ABD Gazze'de ateşkes sağlanmadığı takdirde İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasında bir savaş çıkma ihtimalinin artmasından endişe ediyor. ABD'li yetkililer İsrail'in Hizbullah'a yönelik bir saldırısının İran'ın bölgedeki müttefiklerini daha da kızdırabileceğinden ve Tahran'ın Rusya ile askeri işbirliğini güçlendirebileceğinden endişeli. Son dönemde uluslararası basında çıkan haberlerde ABD'li yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yemen'de Husilere gemi savar seyir füzeleri sağlamayı düşündüğünü belirtmişti. Mecdel Şems saldırısının Hizbullah tarafından düzenlediğini savunan ABD, bu saldırı sonrası İsrail'in büyük bir karşılık verme ihtimalinin bulunduğunun farkında. Bu sebeple ABD'li yetkililer bölgede tansiyonun büyümesini istemiyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby, Mecdel Şems saldırısı sonrası İsrail'in güvenliğine olan desteklerinin ise aynen devam edeceğinin altını çizdi. Kirby, ABD'nin diplomatik bir çözüme ulaşılması amacıyla barışçıl çabaları desteklemeye devam edeceğini, halen diplomasi için zaman ve zemin olduğuna inandıklarını aktardı. Kirby ayrıca, İsrail-Lübnan sınırı hattı boyunca
hem saldırıların tamamen sona ermesi hem de İsrailli ve Lübnanlı vatandaşların evlerine güven içinde dönmeleri önemli diye konuştu. ABD her ne kadar bölgede savaş istemiyor gibi görünse de Lübnan'ın işgal edilmesi halinde İsrail'in en büyük destekçisi olacak. Zaten ABD de bunu göstermek üzere İsrail-Hizbullah arasında tansiyonun yükselmesinin hemen ardından Basra Körfezi'ne Theodore Roosevelt savaş uçak gemisini konuşlandırdı. ABD'nin yanı sıra İngiltere de İsrail'in en büyük destekçilerinden. Son günlerde İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurmaya hazırlandığı öne sürülüyor. Ancak bugüne kadar İngiltere, Güney Kıbrıs'taki üsleri aracılığıyla İsrail'e büyük ölçüde destek oldu. Hizbullah da bu desteğin farkında. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'e destek olmaları için diğer batılı güçlere kapılarını açan Güney Kıbrıs'ı vurmakla da tehdit etti. Peki Lübnan ne diyor? Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, ülkesinin ABD'den İsrail'e itidal çağrısını yapmasını istediğini söyledi. Habib ayrıca ABD'nin Lübnan hükümetinden Hizbullah'a da itidal göstermesi yönünde bir mesaj iletmesini istediğini söyledi. İsrail'in ülkesine yönelik muhtemel saldırısının sınırlı olması hususunda ilgili ülkelerden güvence aldıklarını ifade eden Buhabib, Hizbullah'ın buna karşılığının da benzer oranda olacağını belirtti. İran'ın görüşüne. İran hali hazırda Hizbullah'ı destekliyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist rejimin her türlü cahilce eylemi bölgedeki istikrarsızlık, güvensizlik ve savaşın kapsamının genişlemesine yol açabilir açıklamasında bulundu. Kenani ayrıca İsrail'in bu tür aptalca davranışlarının öngörülemeyen sonuçlarından ve tepkilerinden sorumlu olacağını da sözlerine ekledi. İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Lübnan'ın güney sınırlarında İsrail ile gerilimin tırmanmasından endişe duyduğunu ifade etti. Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a muhtemel saldırısının ağır sonuçlara yol açabilecek büyük bir hata olacağı uyarısında bulundu. BM yetkilileri ne diyor? Birleşmiş Milletler'in Lübnan Özel Koordinatörü ve Lübnan'daki BM Barış Gücü Komutanı tarafından yapılan ortak açıklamada İsrail ve Hizbullah'a itidal çağrısı yapıldı. BM yetkilileri, savaşın tüm bölgeye inanılması güç bir felakete sürükleyecek daha büyük bir yangın çıkarabileceği uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres daha önce dünya ikinci bir Filistin'i kaldıramaz demişti. Uluslararası mekanizmalardan yapılan bu tarz açıklamalar Orta Doğu'da ikinci bir cephenin açılmasının hem bölge hem de dünya genelinde büyük problemler oluşturacağı düşüncesini destekliyor. Peki Türkiye'nin bakış açısı ne? Türkiye, İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarına ses yükselten ülkelerden biri. İsrail'in tavırlarının bölgeyi bir felakete sürükleyeceğini savunan Türkiye, İsrail'in durdurulması gerektiğini düşünüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir ay önce TBMM'de yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze şeridine yakıp yıkmasının ardından gözünü Lübnan'a diktiğini söyledi. Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaşı tüm Orta Doğu'ya yaymayı planladığını, bunun büyük bir felakete yol açacağını belirtti. Erdoğan, İsrail'in batılı ülkeler tarafından desteklendiğini, Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu belirterek Orta Doğu'daki diğer ülkelere de Lübnan'ı desteklemeleri çağrısında bulundu. Erdoğan son olarak ise biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım, atalım dedi. Bu özellikle dış basında Türkiye'nin İsrail'e girebileceği şeklinde yorumlandı. İsrail tarafı ise bu açıklamaları büyük ölçüde eleştirerek Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını talep etti. Mısır Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'yu bölgesel bir çatışmaya sürükleyebilecek, Lübnan'da yeni bir savaş cephesi açılmasının tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık, Gazze'de ateşkesin sağlanamamasının tehlikelerinin bu gibi olaylarla ortaya çıkacağını belirtti. Mısır herhangi bir savaş çıkması halinde Lübnan'ı destekleyeceğini ifade etti. Peki Ürdün'ün tavrı ne? İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını hatırlıyorsunuzdur. Bu süreçte İran'ın saldırıları karşısında İsrail'e yardım eden bir Orta Doğu ülkesi vardı. Batılı ülkelerle de arası oldukça iyi olan bu ülke tahmin edeceğiniz üzere Ürdün. Ürdün'ün bölgesel bir savaşa tepkisinin ne olacağı meçhul ancak İran saldırıları karşısında İsrail'e yardım etmesi, gelecekte de neler yapabileceğine dair bazı ipuçları veriyor. Öte yandan Mecdel Şems saldırısı sonrası Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Güney Lübnan'da bölgesel bir çatışmaya yol açabilecek tehlikeli bir tırmanma konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık sözcüsü Sufyan Kuda, Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve halkıyla devlet kurumlarının refahının desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi. Kuda ayrıca çatışmanın derhal durdurulması için uluslararası bir çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Sonuç: İsrail ile Hizbullah arasındaki çıkacak herhangi bir savaş yalnızca bu iki taraf ile sınırlı kalmayacaktır. Devletler ve diğer devlet dışı silahlı aktörler de bu savaşa dahil olacaktır. İsrail'in yanında ABD ve diğer batılı güçler sıralanacakken, Hizbullah'a ise İran başta olmak üzere Yemen'deki Husiler, Irak ve Suriye'deki diğer İran destekli gruplar destek olacaktır. Ayrıca Rusya'nın da İran liderliğindeki direniş eksenine yardım etme ihtimali tartışılıyor. Yayılım gösterecek bir savaş bölgedeki siyasi, ekonomik ve toplumsal gidişatı büyük ölçüde etkileyebilir.
Diğer taraftan İsrail'in Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdüğü saldırıda İsraillilerin değil, Dürzilerin yani Arapların öldüğüne dikkati çekmekte fayda var. Bu saldırıda benzer şekilde veya daha fazla İsrailli ölmüş olsaydı, İsrail'in Hizbullah'a tepkisi çok daha büyük olabilirdi. Ancak İsrail'in Yahudi olmayan bir topluluğun öldüğü saldırılar karşısında çok büyük bir misilleme yapmayacağı da göz önünde bulundurulabilir. Çok sayıda İsraillinin öldüğü olası bir senaryoda İsrail kamuoyunu yatıştırmak ve halkını dizginlemek durumunda kalabilir. Bu da İsrail'in Hizbullah'a daha geniş kapsamlı bir saldırı yürütme ihtimalini de oluşturabilir. Günümüz Orta Doğusu sürekli çalkantılı bir doğaya sahip. Bölge, geri bir adım atmadan önce daha kaç kez bu şekilde uçurumun kenarına gelebilir. Tüm bu küçük çaplı olaylar içerisinde en çok Lübnan'daki Hizbullah'ın İsrail'le olan karşılıklı saldırılarının büyük bir savaşa evrilme olasılığından endişe ediliyor.